Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelinin runner'ını yapıyoruz. Bugün bunu takım yapıyoruz. Yapılışı çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Sadece birazcık normal runner'lardan biraz daha fazla ip yiyor. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bu yastığı herkes çok beğenmişti. Herkes runner modelini bekliyordu. Bugün sizlerle bu runner modelinin videosunu çekiyorum. Bu runner videosuna suplo modeli çekmeyeceğim. En son paylaştığım bu suplo modelini bununla takım yapabilirsiniz. Kenarları bu runner modeline uyuyor. Bununla takım yapabilirsiniz. İstiyorsanız bu runner modelinden battaniye de yapabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Şal, battaniye, bebek battaniyeleri istediğiniz alanda bu modeli farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Bu modeli yaparken ben 6 trabzan yaptım buralarda. Siz bunu isterseniz 5 trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben 6 yapınca buralar ok şeklinde durdu. Siz 5 yaparak daha az ip kullanabilirsiniz. Ama 5 yapınca buralar bu şekilde yayık, kelebek şeklinde duruyor. Eğer siz bu görüntüyü yapmak istiyorsanız 6 trabzan yapın. Eğer daha az ip gitsin diyorsanız, bu şekilde dursun diyorsanız 5 trabzanla da yapabilirsiniz. Bu runner'ı yaparken toplam 500 metre ip kullandım. Runner'ımın eni 34 santim, boyu 137 santim püskülsüz hale. Püsküllerimin boyu da 10 santim, 157 santim püsküllerle birlikte. Ben buna tahta boncuk kullandım. İsterseniz plastik boncuklar da kullanabilirsiniz. Ya da boncuk da kullanmak istemezseniz sadece püskül de kullanabilirsiniz. Modelimizin yapılışını geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sizlerden ricam bu videoların daha çok kişilere erişebilmesi için bir beğeni ve yorum yapmanız, sizlerden tek istediğim bu. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben bu şekilde pamuk makrome ip kullandım. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Amerika'da yaşıyorum. Hobby Lobby mağazasından aldım. Yabancı takipçilerim için söylüyorum. Hobby Lobby mağazasından aldım. Türkiye'de yaşayanlar için ipimin içeriği %69 koton, %31 polyester. İpim 250 gram, 250 metre var. 250 gramda 250 metre ip var. Normalde 2 ile 4 milimetre arası tığ kullanılıyormuş. Ben elime göre 4 milimetre tığ uygun, 4 milimetre tığ kullanacağım. Sizler de istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Polyester makrome ip de kullanabilirsiniz. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Benim bulunduğum yerde sadece şu anda bu pamuklu makrome var. Diğer ipten bulunmadığı için o yüzden bu ipi kullanıyorum. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Modelin taban kısmı için ilk batacağım yer bir zincir. Her boşluk arası 8 zincir. Bu batacağımız yer için bir zincir, yani buradan buraya kadar her boşluk arası 9 zincir. Burası için de bir zincir. Bir de dönüş için 7 zincir çekiyorum. Yani her örnek için 9 zincir çekiyorum. Eğer bunu daha eklemek istiyorsanız ekstra 9 zincir ekleyerek o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Taban kısmı için toplamda 66 zincir çekiyorum. Ben ekstra zincir çekeceğim eğer yetmezse diye, bir karışıklık olursa diye. İçin 66 zincire ihtiyacımız var. Fazlalığı sökebiliriz. Şimdi 66 zincir çekiyoruz. Taban kısmına zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 66 zincir artı ekstra birkaç tane zincir çekiyoruz.
Şu anda tam 66 zincir taban kısmı için. Ben birkaç tane de ekstra çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Belki yetmez. Yanlışlık yapmışızdır diye. Ekstra birkaç tane çekiyorum. Fazlalığı sökebiliriz diye. Şimdi 7 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma doluyorum. 8 zincir sayıyorum. 9. zincirin üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 zincir, tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşlukta trabzan yapıyorum. Burada her bu V trabzanların arasında 8 zincir olacak. Yukarıda da 5 zincir olacak. 5 zincir, bir, iki, üç, dört, beş, tığıma doluyorum. Aşağıdan 8 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar 9. zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Beş zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrarlıyorum. Sadece sonuncusunu yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sadece sonuncusunu yapmıyoruz. Bu şekilde yapalım. 8 zincir atlıyoruz. 9. zincire aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şimdi 7.'yi yapıyorum. 5 zincir çektim. 8 tane saydım. 9. zincirin üzerine bir trabzan yaptım. Normalde ilk tarafı yaptığım gibi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu 7. Normalde aralarda 5 zincir yapıyorduk. Şimdi bu kenarları yarım yapıyoruz. Bu kenarları yarım yaptığımız için 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve bu kenarlara doğru kıvrılmaması için, gergin durmaması için bunları ikili trabzan yapacağız bu şekilde. Şimdi 2 sefer tığımı doladım. Aynı boşlukta 2 seferde çekiyoruz. Bir ilk doladığımı, ikincisinde ikinci doladığımı bu şekilde 3 seferde çekiyoruz. Bu kenarlar gergin durmasın, kenarlara doğru kıvrılmasın diye. Dönüşte de 4 zincir çekip dönüyoruz. Normalde 3 zincir çekiyorduk. Şimdi 4 zincir çekip dönüyoruz kenarları kıvrılmasın diye. 4 zincir, tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şimdi yarım olmuş oldu bu kenarda ve burası da gergin durmuyor.
Bu diğer sırada yapmış olduğumuz 5 zincir. Normalde bu şekilde bir sık iğne yapıyorduk. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 3. zincirin ortasına batıp bir sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapınca daha düzgün duruyor. Ben bu şekilde yaptım runner'da. Sonra hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu yaptığımız trabzanların arasındaki 5 zincirin içine gelip trabzan yapıyoruz. Aynı burada yaptığımız yarım gibi. Bir tarafta 6 trabzan, diğer tarafta 6 trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6. Arada 3 zincir çekiyoruz. Şimdi diğer tarafa 6 trabzan yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Aynı boşluk içerisinde bir tarafa 6 trabzan, arada 3 boşluk, diğer tarafta 6 trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden bu yaptığımız 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Zincire batmadan boşlukta da bir sık iğne yapabilirsiniz. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu sıradaki 2 trabzanın arasına yaptığım bu boşluğa gelerek trabzan yapıyorum. Bu aralarda sadece bir sefer batıyoruz. Bu aralarda trabzan yapıyoruz. Bakın bu aralarda sadece hiç zincir çekmeden bir sefer batıyoruz. Bu aralarda trabzan yapıyoruz. Tığıma bir sefer doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu boşluğa gelip 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 3 zincir. Sonra diğer tarafa 6 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi boşluğa gelip 3. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün boşluklara yapıp son boşluğa kadar bu şekilde yapalım, sıra sonuna kadar. Tam olanların hepsini yaptım. Şimdi kenardaki yarıma geldim. Tığımı doluyorum. Bu yarımın içine geliyorum. Bu yarım kenarını zincirle yapmıştık. 7 zincir çekip dönmüştük. 4 zinciri trabzan olarak, aradaki 3 zincirde boşluk olarak sayıyorduk. Yani 4 zincir burada trabzan yerine geçiyor. Onu karıştırmayalım. Buradaki 4 zincir trabzan yerine geçiyor. Tığımıza doluyoruz. Boşluğa gelerek 6 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4
5, 6. Bu kenarda 4 zincir çekmiştik. Bu kenarları uzun yapıyoruz ki bu kenarlar gergin durmasın, böyle dönmesin diye, düz dursun diye. Şimdi bu kenarda da biterken de aynı şeyi yapacağız. 2 sefer dolayacağım. Burada da 4. zincire batacağız. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincirin tepesine batıyorum. Birinci doladığımı, ikinci doladığımı ve en son ikisini birlikte çekiyorum. Burası da gergin durmasın diye. Şimdi burada da tekrar 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dönüşlerde 7 zincir, biterken de bu şekilde 2 sefer dolayarak yapacağız. Tığıma doluyorum. Burada son trabzanın tepesine batarak normal trabzanımızı yapıyoruz. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu boşlukta bir trabzan yapıyorum. Burada zincirin içine yaptığımız şeyi aynı bu boşlukta yapıyoruz. Şimdi bundan sonrası çok kolay olacak. Burada zincirin üzerine yaptığımız şeyleri bu boşluklarda yapacağız. Bundan sonrası artık çok kolay olacak. Sayı saymamıza gerek kalmayacak buradaki zincir gibi. 5 zincir. Tığımıza doluyoruz. Boşluğa gelerek bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Tığımıza doluyoruz. Aynı boşlukta bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sadece bu sonuncusunu farklı yapıyoruz. Aynı bu aşağıdaki gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Böyle tam olanların hepsinin tepesine battım. Şimdi sadece yarım olan kaldı. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Burada zincir yapmıştık. 4. zincirin tepesine batıyorum. Normal trabzan yapıyorum ilkini. 3 zincir çekiyorum. İkincisini 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta. İlk doladığımı yapıyorum. Sonra ikinci doladığımı. Sonra ikisini birlikte yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Burada fazla zincir yapmıştım. Burası artık işime yaramayacak. Bunu sökebiliriz. Ben fazladan yapmıştım. Böyle modellerde fazla yapıp sökebilirsiniz. Sonra bu ipi arkada saklayabilirsiniz. 4 zincir. Sonra sıramı dönüyorum. Boşlukta 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bu boşluğa gelerek aynı diğer sırada yaptığımız gibi 6 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 zincir ve diğer tarafta 6 trabzan yapıyorum. 1,
2 3 4 5 6. Bu arada çektiğimiz 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Model bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ve modelin yapılışı aynı şu iki sırayı tekrar ediyoruz. Bu dibini kurduktan sonra bu iki sırayı aynı tekrar ediyoruz. Bu modeli isterseniz bu şekilde başlayıp yani dibini bu şekilde kurup bitişini bu şekilde yapabilirsiniz. Ama başlangıç kısmı ile bitiş kısmı aynı olsun diyorsanız buradan başlayıp tekrar buradan devam ederseniz başlangıçla bitiş kısmı aynı olur. Dediğim gibi böyle başlayıp ucunu bu şekilde de bitirebilirsiniz. Dediğim gibi modeli böyle başlayıp bu şekilde bitirebilirsiniz. Uçlarına püskül takıp da yapabilirsiniz. Ama ben iki ucu da böyle bitsin istiyorum derseniz de tekrar örneği bu tarafına da başlayıp biraz da örebilirsiniz. Yani yarısını isterseniz şöyle birazcık da örebilirsiniz. İsterseniz yarıdan öteye de öyle örebilirsiniz. Hani yarısını da öyle örebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani isterseniz yarıdan da başlayabilirsiniz. İsterseniz bir iki sıra da örebilirsiniz. Bunun aynı yönde olmasına dikkat edelim. Mesela şu anda böyle gidiyorsam dönüşte trabzan yapacağım. Bu yönüne dikkat edelim. Ben şimdi V'leri yapacağım. V'lerle aynı yönde olmam gerekiyor. O yüzden ters çevirdim. Şu anda bunlarla ters yöndeyim. Böyle olması gerekiyor. Şu V'lerle düz yöndeyim şu anda. Tersini çevirdim. İpimi buraya sabitledim. 7 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalde aynı aşağıda yaptığımız örneği buraya tekrar ediyorum. Tığımı doluyorum. Aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Yastıkta yaptığımız aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sadece kenar dönüşü yapmadan aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. 5 zincir. 5 zincir. Aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Bu yaptığımız aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Aynı boşlukta bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu sonuncusunu da yarım yapıyoruz. Şimdi tam olanların hepsini yaptım. Şimdi yarıma geldim. 5 zincir yaptım. Şimdi sonuncusuna batacağım. Normal trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Aynı diğer kenarlarda yaptığım gibi 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta 3 seferde yapıyorum. 1, 2 ve 3. 4 sefer zincir çekiyorum. Ve sıramı dönüyorum.
Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi ilk boşlukta 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu yaptığımız 5 zincirde 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi boşlukta bir tarafa 6 trabzan, 3 4 5 ve 6. Arada 3 zincir ve diğer tarafta 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 5. zincirin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aynı diğer taraftaki gibi devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aynı burayı da diğer tarafta yaptığımız yarımlar gibi yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar tekrar ediyoruz. Bu iki sırayı hep tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Çok kolay. Bir tarafta 6 trabzan, diğer tarafta da 6 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi ben tam olanları bitirdim. Yarım kısmına geldim. 3 tane trabzan yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 5 6 aynı diğer taraflardaki yaptığım gibi 6. 2 sefer tığıma doluyorum. 1 2 3 4 dördüncü zincirin üzerine 3 seferde çekiyorum trabzanın. 1 2 3. Gergin durmaması için bu kenarları uzun yapıyoruz. Aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi 7 zincir yapıyoruz. Bu ipimizi de arkada saklayalım. 7 zincir. Sıramızı dönüyoruz. Aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi ilk trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu aynı iki sırayı bu tarafta da tekrar ediyoruz. Dediğim gibi burayı isterseniz böyle bir sıra tekrar bir sıra yaparsınız. Sadece uç kısmı böyle sivri olsun diye. İsterseniz birkaç sıra yaparsınız. İsterseniz bunu yarıdan başlarsınız. Yarısını yaparsınız böyle. Diğer yarısını da aynı şekilde yaparsanız. Tabi bunu yarıdan başlayınca daha güzel olacaktır. İki tarafı da aynı eşit olacaktır. Siz nasıl yapmak isterseniz bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ortadan başlayınca her iki tarafta daha iyi duracaktır. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradan başlayıp da diğer ucunu bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ama eğer iki ucu da böyle bitsin istiyorsanız bu şekilde ortadan başlayıp iki tarafa da öyle bitirmemiz gerekiyor. İki tarafa da bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ondan sonra püskülüne geçebiliriz. Ben diğer tarafta bitirdim. Şurası benim başlangıç yerimdi. Bakın bir taraf bu şekilde oldu. Diğer tarafta bu şekilde oldu.
Yani iki ucu da aynı şekilde bitmiş oldu. Siz de böyle tam ortada başlarsanız iki ucu da aynı olacaktır. Şimdi püskül yapılışına da geçebiliriz. Dediğim gibi tam ortadan başlarsak iki tarafı da aynı olacaktır. Daha güzel duracak benimki gibi. Henüz ben bunu ütülemedim. Püskülü yaptıktan sonra ütüleyeceğiz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Ve püskülümüz. Ben püsküllerimi hazırladım. Bu şekilde 19 milimetre tahta boncuk takacağım. İsterseniz ekleyebilirsiniz, isterseniz sade püskül olarak da ekleyebilirsiniz. Bir tığ yardımıyla ahşap boncuklarımın içinden püskülü geçireceğim. Bu şekilde. Ben bir tane püskül takılışını göstereceğim. Sonra bitmiş halini göstereceğim. Sonra diğerlerini siz kendiniz takabilirsiniz. Bu yarıma da püskül takacağım. Diğer tamların hepsine de takacağım. İlk önce bu yarıma takayım. Sonra bir tane de tama takalım. Bu boşluktan ipimizin bir tanesini alıyorum. Boşluktan ipimi çekiyorum.
ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu iplerimizi temiz durması için bu boncuğumuzun içinden beri püskülümüzün içine doğru çekiyoruz. İlk önce iğnemi boncuğun içine geçiriyorum. Sonra ipimi iğneye geçiriyorum. Tek tek yapıyorum. İpim biraz kalın olduğu için iğneye zor geçiyor. Sonra aynı şekilde diğer ipimi de yapıyorum. Eğer size bu şekilde zor geliyorsa bu ipi burada da saklayabilirsiniz. Bu şekilde. Eğer püskülün içinde zor geliyorsa bu şekilde bu arkada da saklayabilirsiniz. İp kalın olduğu için biraz zor oluyor. Bu şekilde yarıma takıyoruz. Sonra bu tam olana takıyoruz. Hepsini sırayla takıyoruz. Püskülümüzden uzunsa da fazla kesiyoruz. Bu şekilde tek tek bütün püsküllerimizi takıyoruz. Ondan sonra eğer ipimiz ütüye elverişliyse hafif tersten ütülüyoruz. Benimki koton. Hafif tersten ütüleyip bitmiş halini sizlere göstereceğim. Bütün püskülleri takıyorum. Sonra son bitmiş halini sizlere gösteriyorum. Ben runner'ımı ütüledim. Bitmiş hali de bu şekilde oldu. Yastığımızla güzel bir set oldu. Bitmiş halini sizler nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İkisi harika bir set oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Herkese hoşça kalın diyorum.